Herkese selamlar. Evet, yanlış okumadınız. Bu oyun kendi kendine bir yapay zeka tarafından geliştiriliyor ve bu sonsuza kadar bu şekilde devam edecek. Yani sonsuza kadar belki biraz abartı oldu, hani bir aksilik olur, server patlar falan filan. Hani tabii ki bu tarz ufak tefek problemler olabilir. Ama eğer işler yolunda giderse niyetimiz bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte bu projeyi incelemek, mimarisini anlatmak, hem de buradan yola çıkarak yapay zekanın, özellikle agentic AI'ın nasıl verimli kullanılabileceği, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak. İşte rules yapısından, skill'lerden vesaire bahsedeceğiz. Server'da CLI'yi nasıl kullanabileceğinizi vesaire anlatacağım. Bu videodaki kullanacağımız yapay zeka modeli GPT 5.4 olacak. En yeni çıkan GPT modeli. Bu arada ilk defa böyle resmi, düzgün, profesyonel, eğer profesyonel denebilirse bir video çekiyorum. Şimdiden eğer video işinize yararsa, beğenirseniz, benden de daha fazlasının gelmesini isterseniz abone olmayı, like atmayı, işte yorum atmayı, eğer projeyi beğendiyseniz GitHub reposundan bana star vermeyi unutmayın. Keyifli seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Evet, öncelikle projemizin landing page'inden başlayalım. Burası standart bir landing page. Burada projeden bahsettim. İşte alt detayları vesaire, çok fazla önemli bir şey yok. Zaten sayfanın ve projenin linkini de videonun altında paylaşacağım. Oradan direkt kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Ana sayfada şu kısım önemli. Burası her gelecek commit'in, push'un, yani yapay zekanın yayınlayacağı yeni gelişmenin geri sayımını içeriyor. Her saatin 30. dakikasında yapay zeka ajanı çalışmaya başlıyor. Tahmini 10 dakika içerisinde de geliştirmesini tamamlayıp pushlamasını yapıyor. Bilginiz olsun. Ee, Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ana sayfadan Play Experiment dediğiniz zaman direkt oyuna erişebiliyorsunuz. Hatta ilk olarak oyuna girelim, bir oyunu görelim. Burada hiçbir müdahale yok. Yapay zeka en baştan kendi kendine başladı. Şu an totalde 33 kere çalıştı. 33 saattir çalışıyor gibi düşünebilirsiniz yani. 33 farklı geliştirme yaptı. Ve kendisi geliştirme yapmaya devam ediyor her saat başında. Şu an oyunumuz basit bir hayatta kalma oyunu. Yavaş bir şekilde başlayıp bu noktalardan kaçılıyor. Hatta ölene kadar bir oynayalım. Son değişikliğinde çünkü öldüğümüz zaman çıkan yazıyla alakalı bir geliştirme yaptığını yazmış sağ tarafta. Bu arada sizlerin de projeye hakim olabilmesi için, yani rules yapısını anlayabilmeniz için vesaire, evet, öldüm bu. Projedeki bütün rules yapısını, hiyerarşiyi vesaire olabildiğince Türkçe kurmaya çalıştım. GitHub'daki README dosyasına kadar Türkçe yazmaya çalıştım. Oradan daha en azından siz de bağlamı yakalayabilirsiniz. Son yaptığı değişiklik de buraya gelmiş bu arada. Öldüğümüz zaman nereye kaçarsak kurtulabileceğimizi falan yazmış. Dediğim gibi hiçbir insan müdahalesi yok. Bu yüzden arayüzdeki problemler olsun, oyunun oynanışındaki problemler olsun vesaire, bunların hepsini yapay zeka tamamen kendi kendine, eğer tespit ederse çözecek, edemezse çözemeyecek veya belki 3 gün sonra, 3 hafta sonra, 3 ay sonra tespit edecek. O zaman çözecek. Belki projeyi komple crash edecek. Belki bambaşka bir yere evirecek oyunu. Bundan da bahsedeceğim. Rules yapısında bunlara da izin verdik. O şekilde. Burada daha fazla anlatacağım bir şey yok. Şu an dediğim gibi yapay zeka burayı saatlik olarak güncelliyor. Yeni gelişmelerini burada özet olarak sizlerle paylaşıyor. İngilizce bir şekilde olsa da. Yani duruma göre belki burayı da Türkçe yapabiliriz, ancak olabildiğince hani frontend'de en azından İngilizceyi korumaya çalışıyorum. Yapay zekanın bağlamı en azından işte debug aşamasını doğru yakalayabilmesi için, daha doğru yakalayabilmesi için. Projemizin reposuna gidelim şimdi. Asıl mesele zaten, asıl büyü orada dönüyor. Evet, burası projemizin kaynak dosyası. Şu an GitHub üzerinde herkese açık bir şekilde yer alıyor.
Ben bunun linkini de videonun altında paylaşacağım zaten. Eğer dilerseniz buradaki yönlendirmeleri takip ederek projenin birebir aynısını siz de kendi serverınızda ya da lokal makinenizde kurup çalıştırabilirsiniz. Yani çok bir şey elde eder misiniz? Hayır, ama en azından deneyim olması açısından işte CLI'yi öğrenmek açısından vesaire işinize yarayabilir bu. Ana sayfada bir yardım dosyamız var. Burası projenin genel olarak ne yaptığını vesaire anlatıyor. Ben de bu yardım dosyasının üzerinden gideceğim size anlatırken. Proje temelinde White, TypeScript ve Phaser Framework ile yazıldı. Yani yapay zeka bu şekilde yazmayı tercih etti en azından. Proje genel çerçevede şu şekilde çalışıyor. Her saat başı otomatik olarak bir yapay zeka ajanı tetikleniyor. Bu yapay zeka ajanına verilmiş olan bir prompt var. Bu prompta şuradan erişebiliriz. Bu promptta bu tamamen saat başı script'in tetiklenmesi için yazılmış bir dosya. İşte Telegram'dan bana gelecek olan bildirimleri falan tetikliyor. Ekstra olarak da burada yapay zekaya vermiş olduğumuz prompt var. Burada ben biraz böyle samimi bir dil seçmek istedim. Kolay gelsin şef, mesai başladı. Agent.md dosyası, birazdan bunlara geleceğiz. Anayasam. Project.md, Architecture.md, GameDesign.md bağlamın NextAgent.md, bu projedeki en önemli MD dosyamız aynı zamanda. Aktif görev tanımı. Önce repo durumunu anla, state dosyalarını oku. Bu tur için tek bir tane ana hedef seç. Uygula, doğrula. Tur sonuna mutlaka diğer ilgili hafıza dosyalarını güncelle. Skopu gereksiz yere büyütme ve core gameplay'in ölçülebilir bir ilerleme ile ölçülebilir bir ilerleme şeklinde olmasını sağla diyoruz kısaca. Her saat başı çalışan yapay zekaya ilk master prompt olarak. Bu şekilde yapay zeka genel olarak ne yapması gerektiğini, o an hangi adımları atması gerektiğini anlıyor. Bu tarz kesin yönlendirmeler yapmamız önemli çünkü saat başı tekrar eden bir sistem ve ne kadar net bağlam verirsek o kadar yapay zekanın düşünme eğrisini daraltıp daha az token yakmasına yol açıyor bu. Kısaca buradaki mantık şu: her saat başı, her saatin 30. dakikası daha doğrusu, buradaki agent'ımızı çalıştıran bir script bu. Ve burada yapay zekaya şu prompt veriyor. Sonrasında yapay zeka ilgili klasöre gidip, o klasörde hangisi? Şu project kısmının altındaki docs kısmında agent.md dosyasına gidiyor. Bu yapay zekaya vermiş olduğumuz genel anayasa dosyası. Burada çok detaylı bir rules yapısı var. Bunların hepsi yapay zeka desteğiyle birlikte yönlendirerek aldım verdim yaparak yazılmış bir sistem. Buradaki agent.md yapısı yapay zekaya kısaca sen neredesin, ne yapıyorsun, amacın ne, neler üzerine çalışıyorsun, bu işleri yaparken hangi şeylere dikkat etmelisin, prensipler, öncelik sırası, işi hangi mantığa göre seçeceği, yasaklı davranışlar, kesinlikle yapmaması gereken işte kodun genel yapısına zarar vermemesi için belirtmemiz gereken yasaklı davranışlar, istisnalar, burada yapay zekaya kendi esnekliğine alan açabilmesi için de belli başlı istisnalar tanımlıyoruz. Projenin kontekstinin nasıl anlaşılacağı ile alakalı bir sözleşme dosyası. Burada yapay zeka kısaca şu şekilde çalışıyor. Çalıştığı zaman önce gelip agent.md dosyasından anayasasını öğreniyor, kurallarını öğreniyor. Sonra gidiyor state.md dosyasına, ki bunu kendinden önce bir saat önce çalışan ajan son duruma göre, güncel duruma göre güncelledi. Buradan yapay zekanın güncel durumunu öğreniyor. Roadmap kısmına gittiği zaman yine kendinden önceki ajanın, yapay zekanın güncellemiş olduğu roadmap dosyasından planını ve önceliklerini öğreniyor. NextAgent.md dosyasından önceki ajan kendisine ne iş vermiş bunu öğreniyor. Decisions.md dosyasından projenin geçmişinde verilmiş önemli kararlar, yapay zekanın diğer ajanlara bahsetmeye değer duyduğu ve not aldığı önemli kararları buradan okuyor. Matrix ve buradan genel olarak işin teknik testler vesaire, hani eğer bir test yapmaya ihtiyaç duyarsa önce buraya dönüp bakıyor.
Ve şunu diyor, bu test zaten yapılmış, sonuncusuymuş. Ben buna göre bir bağlam izleyebilirim. Bunu yapıyor. Varsa da eğer bu dosyaları eğer eklenmişse, önceki ajan bunlara müdahale etmeye ihtiyaç duymuşsa bunları inceliyor. Sonrasında bunların hepsinden aldığı verilerle birlikte gerekli geliştirmelerini yapıp sıradaki yani bir saat sonra çalışacak olan ajan için de bu dosyaların hepsini tekrar baştan sona güncelliyor. Kısaca bu şekilde bir loop yaratmış oluyoruz. Projenin temel mantığı bu aslında. Çalış, görev yap, sıradaki ajana yeni görevleri ver. Sonraki ajan gelsin, kendisine verilen görevleri yapsın. Repeat and repeat and repeat and repeat. Burada kısaca work loop'u anlatıyorum. Yapay zekaya izlemesi gereken adımları projeyi çalıştırırken sonsuz loop'a girmesini engellemek adına bir plan hazırlamasını, bu planı istisnasız bir şekilde uygulamasını, test alıp, build alıp, gerekirse browser testlerini yapıp, serverda bir Chromium çalışıyor. Bu Chromium'u kullanarak kendi browser testlerini de yapabiliyor. Bunları yapıp bütün yaptığı işi doğrulamasını, sonrasında yazılı hafıza bırakmasını, az önce söylediğim gibi diğer sıradaki agent'a aktarması gereken bilgileri aktarmasını burada yapıyor. Sonrasında güvenli kapanış, işte projenin sonunda bir rapor çıkartıyor. Ne yaptım, neyi doğruladım, ne yanlış kaldı, ne belirsiz kaldı, sıradaki en mantıklı adım ne? Vesaire vesaire. Burada dosyaların anlamlarını ve gereksinimlerini anlatıyoruz. Bunları özet olarak anlatıyorum. Eğer detaylı incelemek isterseniz dediğim gibi linkten repoya da gidebilirsiniz. Projeyi de inceleyebilirsiniz. Oradan daha detaylı veri elde edebilirsiniz. Hem de bu yapıyı inceleyerek kendi projelerinizde nasıl bir hiyerarşi kurmanız gerektiğini anlamış olursunuz açıkçası. Risk yönetim durumları, default karar verme politikaları, çıkış stil polisileri vesaire vesaire. Bunların hepsini buradan takip edip inceleyebilirsiniz. Burada ekstra aktarmak istediğim README güncelleme polisisi. Burada sadece kendi gerek duyarsa eğer README dosyasını güncelliyor. Henüz örneğin bir güncelleme yapmadı. Benim de merak ettiğim şeyler var. Acaba ne zaman güncelleyecek? Ne zaman bu değişiklikleri yapmaya değer bulacak sistemi vesaire vesaire. Bunları buradan biz de canlı bir şekilde takip ediyor olacağız açıkçası. First Action Run işte projeye ilk adımda ne yapması gerektiğini anlatan durum. Handoff Template gelecek ajanlara yapması gereken çağrıları anlatıyor burada. Memory Policy dosyası hafıza yönetim mimarisi genel olarak. Bu dosyada memorypolicy.md bağlamın çok şişmemesi adına. Yani changelog'da örneğin her run'dan sonra bir changelog atılıyor. Bu 50 tane 60 tane olduğu zaman yapay zekanın bağlamını çok fazla şişireceği ve halüsinasyona yol açacağı için eğer bu dosyalar belli bir limiti aşmışsa, belli bir seviyede şişmişse bu dosyayı sıkıştırıp sadece altta küçük bir özet bırakıp gereksiz olan eski changelog'ları atıp yani yeni changelog'lar için yer açıyor kısaca. Bunların hepsi de halüsinasyona düşme riskimizi bizim minimuma indiriyor. Burada test ve simülasyon yetkisi veriyorum. Yapay zekanın biraz daha kendi sınırlarını aşıp en azından core döngülere girmemesi için. Burada işte Chromium vesaire kullanabileceği, tool'ları nasıl kullanabileceğinden bahsediyorum. Projemizde Context 7 MCP'si var. Context 7 MCP'sinin ne olduğunu bilmeyenler için çok büyük bir konu aslında ama kısaca özetlemem gerekirse yapay zekanın en güncel dokümana ulaşmasını sağlayan, konteksti yakalamasını, işte eski ölü dokümantasyonlarla çalışmasını engelleyen muazzam bir MCP. Context 7'ı mutlaka araştırın eğer bu işlerle ilgileniyorsanız. Kodlarınızın kalitesini 10 katına çıkartacağına eminim. Bu projedeki şu şey kısmı, insanlara son değişikliği anlattığı kısımla alakalı bir rule. Bundan sonrasında tool usage policy açıkçası biraz benim projeyi dar bir alandan çıkartıp yapay zekaya esneklik sağlaması için eklediğim bir alan. Burada hangi tool'ları kullanabileceği, neler yapabileceği ile alakalı açıkçası birazcık ilham vermeye çalışıyorum yapay zekaya ki belli yerlerde ufak tefek şeylerle kalmasın, projeyi daha büyük şekilde evirip çevirebilsin. Improvement Policy de aynı amaca hizmet ediyor. Yapay zekanın belli ufak bir bağlamda sıkışıp kalmak yerine projeyi çok daha geniş, çok daha çetrefilli yerlere, çok daha epik yerlere götürebilmesi için açıkçası.
Controlled Experimentation'da yine aynı şeylere yol açıyor. Sadece belli bir yere kilitlenip kalmasının önüne geçip işte atıyorum 10 run boyunca gameplay üzerine çalıştıysa sonraki 10 run UI üzerine çalışıyor. Belki bambaşka bir gameplay getiriyor. Belki sırf bu Controlled Experimentation sayesinde ileride projeyi 60 saniye survival oyunundan da çıkartıp bambaşka bir yere getirebilir açıkçası. Burada neler olacağını, biteceğini hep beraber birlikte görüyor olacağız. Diğer dosyaların yapısına açıkçası burada değindim. Burada bahsetmeye değer olan ne var? Öncelikle ona bir bakayım. Changelog kısmında proje her çalıştıktan sonra buraya bir run sayısı ve run'da neler yapıldığına dair bir açıklama bırakıyor kısaca. Changelog'un olayı bu. NextAgent.md dosyası en önemli dosyamız. Burada çalışan ajan sonraki ajana burada öncelikle önerilen sıradaki görevi veriyor. Sıradaki görevi çok detaylı bir şekilde açıklıyor. Herhangi bir yapay zeka agent'ına çok yüksek bir mühendisin vereceği bir prompt kadar detaylı bir şekilde net talimatlarla sıradaki görevi açıklıyor. Bunun neden sıradaki görevi olduğunu açıklıyor. Başarı kriterlerini açıklıyor. Bunun için önce okuması gereken dosyaları söylüyor, uyarılarını veriyor ve do not'ları veriyor. Yapmaması gerekenleri agent'ımızı korumak için neler yapması gerekiyorsa bunları veriyor. Bu bir agent'ın yapabileceği en muazzam işlerden birisi. Açıkçası ben bu kadar başarılı bir şekilde çalışmasını beklemiyordum bile bu sistemin tasarlarken, projenin yapısını kurularken. Ama beklemediğim kadar iyi bir şekilde çalışıyor. 33. run'a geldik ve tek bir yanlış yok burada. Kusursuz bir şekilde bu dosyayı her seferinde oluşturuyor. Hatta bir kere ilk runlarda benim buraya human loop müdahalesi yapmam gerekti. Human in the loop müdahalesi. Burada benim human in the loop müdahalemi 3 run boyunca gerekli olma ihtimaline e, nazaran tuttu dosyada. Ve sonrasında artık gerekli olmadığını fark edince kendisi otomatik bu dosyadan kaldırdı. Ve sadece şuradaki validation katmanını yeniden büyütme promptunu burada tuttu ki bu hala durması gerekiyor. Burada beklemediğim kadar güzel bir şekilde bağlamı koruyor. Bu yüzden aşırı mutluyum. Roadmap ve StateMD dosyaları çok daha böyle şu an ne durumdayız, ne yapıyoruz, ne olduk, ne bitti vesaire durumunu açıklıyor. Yapay zekanın hani genel bağlamı yakalaması için bu dosyaların varlığı açıkçası çok önemli. Şimdi buraya kadar şunu netleştirelim. Ne yaptık? Yapay zekamız saat başı çalıştı. Gerekli komutları uyguladı, okuması gereken dosyaları okudu, kendine verilen esneklik limitleri dahilinde yapması gereken geliştirmeleri yaptı, sıradaki ajan için görevlerini hazırladı ve sıradaki ajan çalışmaya başladı. Ancak bu projede şu an ne eksik? Güvenlik katmanı. Güvenlik katmanı derken kastım da şu, yapay zekalar doğaları gereği loop'a girmeye çok müsaitler. Yani örneğin şu an yapay zeka o dosya şiştiği için changelog'dan geçmiş run'ları kaldırdı. 2, 4, 6. Burada küçük detaylar bırakmış. Burada anlayabiliriz. Burada da göreceğiniz gibi yapay zeka 4. run'dan 15. run'a kadar falan bir döngüye girdi. Yaklaşık 11 run boyunca, 11 saat boyunca tek bir döngüde tıkınıp kaldı. Bu ne? Browser'a erişemiyordu. Aslında erişebilirdi ama sandbox'taydı ve no sandbox flag'ini kullanmayı keşfedemediği için bu döngünün içinde sıkışıp kalmıştı 11 saat boyunca. Ben de bunun önüne geçmek için projeye şöyle bir sistem ekledim. Auditor ve audit.md dosyalarını ekledim. Auditor.md projedeki diğer Builder agent'ın aksine günde bir kere çalışıyor. Saat 5.30'da çalışıyor her gün. Ve Auditor.md'nin görevi şu. Projeye müdürlük yapmak. Agent eğer son 24 saat boyunca bir loop'a sıkışmışsa, bağlamı kaçırmışsa, hiçbir geliştirme yapmıyorsa, saçma sapan bir yere takılıp kalmışsa, orada kilitlenmişse vesaire vesaire. Bu durumlar var mı? Bunu inceliyor. Eğer bu kriterlere uyan durumlar varsa audits.md dosyasını güncelliyor ve burada agent'lara genel bir kapsam veriyor. Bakın arkadaşlar son 24 saattir şöyle oldunuz. Şunu yapıyorsunuz kendinize gelin diyor. Enselerine bir tane vuruyor. Bunun sayesinde de yeni çalışan agent'lar en azından genel durumun farkında oluyorlar. Ve bir loop'a girme ihtimalleri varsa o anki görevi yaparken bu kutsal audits.md dosyasının sayesinde bu loop'a girmekten kurtuluyorlar.
Bunu herhangi bir şekilde bütün projelerinize uyarlayabilirsiniz. Bütün otomasyonel, hatta otomasyonel olmayan projelerinizde de böyle bir supervisor agent çalıştırmanız bence çok önemli. Bu agent projenizi çok büyük bir yükten kurtarabiliyor, çok büyük token masraflarından sizi kurtarabiliyor vesaire vesaire. Yani bu audit.md dosyası bence bu projenin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Ben de bunu geliştirdiğim için, bunu yapıya bu şekilde entegre edebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Sevgiler, saygılar. Hiyerarşi konusunda anlatacağım başka bir şey yok sanırım. Çok kapsamlı bir şekilde hiyerarşiden bahsettim, rules yapısından bahsettim, MD yapısından bahsettim vesaire vesaire. Ee, Şu konumdan da bahsedeyim. Ben şu an projeyi bir VPS üzerinde çalıştırıyorum. Bir uzak sunucu üzerinde. 30 GB'lık 2 GB RAM'i olan bir sunucu. Öyle çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Kendi lokal makinemde çalıştıramam. Çünkü bütün gün bilgisayarın açık olması gerekir. Ufak tefek fiziki problemlerden dolayı proje aksayabilir. Bu yüzden bir uzak serverda çalışmayı tercih ettim. Bu serverın içinde Codex CLI'yi kurdum. Ekstra olarak bu e, server'ın içinde Codex CLI'yi kurdum. Ekstra olarak gerekebilecek paketleri kurdum. npm gibi, pnpm gibi, yarn gibi vesaire vesaire. Bununla alakalı bu videoyu daha fazla uzatmak adına ekstra bir detay vermeyeceğim. Eğer diğer videoda da şey isterseniz, yani bunu istiyor musunuz bilmiyorum. Ben şu an bu videoyu böyle genel bir tanıtım videosu olarak hazırlıyorum. Eğer diyorsanız ki ya Furkan, sen bize bu işi tam detaylı göster. Nasıl kuruluyor, adım adım neler yapılıyor, serverda neleri kurmamız lazım, serverda nelere ihtiyacımız var, hangi bağımlılıklar lazım, hangi dependency'ler lazım, daha farklı neler yapılabilir vesaire vesaire gibi şeyler istiyorsanız, hatta şu an saat 11:30 olduğu için agent'ımız çalışmaya başladı. Videoda denk gelmesi de çok güzel oldu. Çalışmaya başladı. Muhtemelen 7-8 dakikalık bir run koşturup sonrasında burada run'ı bitirdiğinden bahsedecek. Videoda denk gelmesi bu bildirimin çok tatlı oldu. Ben de mutlu oldum, burayı kesmem. E, O şekilde, hani eğer daha detaylı bir video istiyorsanız işte vesaire, eğer geliştirme önerileriniz varsa şunu eklesem bunu eklesem daha güzel olur falan filan, yorumlarda belirtirseniz tabii ki de buna göre yeni videoyu hazırlamak isterim ben de size. Evet arkadaşlar, projemiz bu şekilde. Ee, Kusura bakmayın, ilk defa video çekiyorum. Arada bir iki kere durdurmak zorunda kaldım. Videoda akış kesildiyse, bir problem olduysa falan şimdiden çok özür dilerim. Ee, Değerli yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Ben olabildiğince bu projeye müdahale etmemeye çalışıyorum. Şu ana kadar sadece bir kere müdahale ettim. O da ilk baştaki audit.md dosyasını eklerken. Bundan sonraki süreçte olabildiğince müdahale etmemeye çalışacağım. Çünkü burada aslında görmek istediğimiz şey bir agent'ın neler yapabileceği, nereye kadar gidebileceği veya nerelerde patlayabileceği vesaire. Tabii ki proje bir infinite loop'a girerse vesaire müdahale ederiz. Orada da kendimize bir ders çıkarırız ve ilgili MD dosyalarını güncelleriz, projenin bağlamını güncelleriz. Ama gurur duyduğum bir proje oldu kendimle. Sizlerin de ilgisini çekecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de bu sürece dahil olmak, katkıda bulunmak isterseniz, dediğim gibi GitHub'tan pull request atabilirsiniz. Bana Instagram'dan, yorumlardan, her yerden ulaşıp ilgili geri dönütlerinizi verebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Kamerada ufak kalmış. Şimdi büyüteyim, aklıma geldi. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelecek video ile alakalı da eğer tepkileriniz güzel ve olumlu olursa ee, size içerik üretmek istediğimi, içerik üretmekten memnun olacağımı konuşmayı unuttum. Paylaşmak isterim. Teşekkürler efendim. Sevgiler, saygılar. İyi Ramazanlar.